Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bir süredir Türkiye'nin Eurofighter ilgisiyle birlikte sizlere Eurofighter videoları hazırlıyoruz ve gelişmeleri aktarıyoruz. Yeni bazı gelişmeler var. Bunların başında da İngiltere üzerinden Türkiye'ye gelen fiyat teklifi. Bugün bu fiyat teklifi nedir? Hangi modeller planlanıyor? Teslimat ne zaman olabilir sorularına birlikte bakacağız. Dün Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısında bazı açıklamaları gazetecilerle paylaştı. Bu açıklama hava kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan ihtiyaç tanım dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önceden açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup teklif inceleme süreci devam etmektedir açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Yani Türkiye'ye fiyat teklifi ulaşmış durumda. Görüşmeler başlayacak. İsterseniz soru cevap neler yaşanıyor, neler oluyor bunlara birlikte bakalım. Öncelikli olarak merak edilen bir konu bu teklifin ne kadar olduğu konusu. İngiltere Türkiye Eurofighter satışını BAE Systems şirketiyle beraber yapıyor. Arka planda da Avrupalı havacılık devi Airbus var. Ama teklif İngiltere'den geliyor. İngiltere'den verilen teklif toplam 40 uçak için yaklaşık 5 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Ama bununla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmış değil. Merak edilen bir başka soru, kaç uçak alınacak? Anlaşma 20+20 toplam 40 uçağı içeriyor. Bu 40 uçak için teslimat süresi İngiltere tarafından verilen teklif konusunda pazarlıkların yapılması, görüşmelerin tamamlanmasının ardından muhtemel önümüzdeki 2 aylık süre içerisinde nihai anlaşmanın imzalanarak Eurofighter alımının resmi olarak işleme girmesi bekleniyor. Bunun için kritik süreçler içinde bulunduğumuz ayın yanı sıra Nisan ve Mayıs ayları. Bu konuda çok yakından hem Hava Kuvvetleri hem Milli Savunma Bakanlığı iki tarafın devlet görevlileri bir araya geliyor ve sık sık toplantılar yapıyor. Zaten gerek Milli Savunma Bakanı'nın, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın İngiltere ziyaretlerinin de ne kadar sık olduğunu bu dönemde sizlerle paylaşıyoruz. Gelelim hangi modelin alınacağına. Uzun süredir Türkiye'de İngiltere'nin Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin emekli etmeyi planladığı Tranche 1 olarak adlandırılan Eurofighter'ın ilk modeliyle ilgili gelişmeler paylaşılmıştı. Hatta İngiltere bu uçakları Türkiye'ye önermişti. Ancak Türk Hava Kuvvetleri'nin yaklaşımı çok daha modern bir uçak. Yani biz elimizdeki mevcut F-16'ların üzerine çıkacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin Milli Muharip Uçak K'nın hizmete girinceye kadarki döneminde ihtiyaçları karşılayacak bir uçak. Bu nedenle de Eurofighter'ın şu an üretimde olan yeni nesil modeli Tranche 4 öne çıkıyor. Türkiye yeni uçak istiyor. Ancak belirli bir miktar eğitim amacıyla Tranche 1 konusunda da adım atılabileceği ifade ediliyor. Bu konuda sadece Türkiye'nin elinde İngiltere'nin sunduğu alternatif yok. Biliyorsunuz Türkiye ve Katar arasında yapılmış bir askeri savunma işbirliği anlaşması var. Bu konuda da gerekli izinlerin alınmasının arkasından beraber hareket edileceğini ben tahmin ediyorum. Peki Tranche 4 nedir? Tranche aslında bölüm anlamına geliyor. Tranche 1, 2, 3 ve 4 şu an uçağın güncel modeli. Eurofighter uçağının en güncel modelini şu anlık Tranche 4 oluşturuyor. Bu Tranche 4'teki en önemli konu da AESA radar sistemi. AESA'yı hep anlatıyoruz. Hatta biliyorsunuz Aselsan'ın geliştirdiği Murat 100 AESA radarı var. AESA radarı bir anda çok fazla hedefi takip edebiliyor. Verimli bir şekilde harekat görüntüsünü pilota veya pilotun istediği noktaya aktarılmasını sağlıyor. Tranche 4'lerde Captor olarak adlandırılan AESA radar sistemi kullanılıyor. Bu radar yaklaşık 200 kilometre menzilli, geliştirme çalışmaları 10 yıl kadar sürmüş. Gerçekten şu an piyasadaki mevcut en iyi AESA radarlar içerisinde yer alıyor. Bu açıdan Eurofighter'ın bu tür radara sahip olması uçağın kabiliyetlerini arttırıyor. Gelelim Eurofighter'la birlikte alımı planlanan Meteor füzelerine. Meteor füzesi uzun menzilli bir hava füzesi. Etkin menzili 150 kilometre ve üzerinde. Meteor, Eurofighter, bunun yanı sıra Fransa'da ortak, Rafale savaş uçaklarında ve aynı zamanda İsveç'in ortaklığıyla da Gripen savaş uçaklarında kullanılıyor. Bu uzun menzilli füze için F-35 üzerinde de halen testlerin başladığını, test atışlarının gerçekleştirildiğini ifade etmemde fayda var. Türkiye bu füzenin alımı için de Eurofighter'larla birlikte başvurusu gerçekleştirdi ve konuyla ilgili örneğin
Fransa, ki Türkiye-Fransa askeri ilişkilerinin son 25-30 yılına baktığımız zaman sıkıntılı bir dönem. Bu anlaşmaya Fransa, Yunanistan'ın karşı çıkmasına rağmen onay verdi. Gelecek olan Meteor füzesi de bu programda önemli bir yere sahip. Tabii şunu da belirtmemizde fayda var. Roketsan tarafından geliştirilen yeni uzun menzilli füze projesi de Meteor'a yerli bir alternatif olacak. Bu açıdan önce Meteor'un envantere girmesi, sonrasında da yerli mühimmatların bu tür füze sistemlerinin Eurofighter'a entegrasyonu büyük önem arz ediyor. Peki Eurofighter'ları ne zaman Türk Hava Kuvvetleri'nde göreceğiz? Öncelikli olarak Eurofighter Türkiye'ye bir gösteri uçuşu için önümüzdeki Temmuz ayında İstanbul'da yapılacak olan İDEF Savunma Fuarı'na gelecek. Savunma Fuarı 3 aşamalı bir sergi alanları İstanbul Fuar Merkezi'nde, hava araçları Atatürk Havalimanı'nda gösteri yapacak. Aynı zamanda da Ataköy Marina'da da deniz araçları olacak. Eurofighter Atatürk Havalimanı'na geliyor. Burada çeşitli gösteri uçuşları yapacak. Öncelikli olarak İstanbul'da Temmuz ayında Eurofighter'ı göreceğiz. Peki anlaşmanın önümüzdeki birkaç ay içerisinde imzalanması, yürürlüğe girmesiyle birlikte Türk Hava Kuvvetleri 2028'de ilk Eurofighter savaş uçağını almak üzere bastırıyor. Bu konuyla da ilgili Türkiye bir öncelik istiyor ve pazarlıklarda da bu önceliğini ifade ediyor. Eurofighter geldiği zaman Türkiye'de nerede kullanılacak? Öncelikli olarak F-4E 2020 Phantom uçakları artık kullanım ömürlerinin sonuna geldi. Bu Phantom filolarının yerine Eurofighter'ın verilmesi gündemde. Tabii ki hava kuvvetlerinin ihtiyaçları, planlamaları da buna etkin olarak etkileyecek, kararlar değişebilir. İlk etaptaki hedef bu. Sonrasında da bu anlaşmayla birlikte Türkiye özellikle eğitim, aynı zamanda Türk savunma şirketlerinin Eurofighter'a adapte edeceği sistemler ve bakım konusunda da çalışmalar başlamış durumda. Yeni bir uçak tipi uzun yıllar sonra Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine gireceği için bu konularda eğitim, bakım ve savunma sanayi konularında da ciddi bir hazırlık yapmak gerekiyor. Tranche 4'lerde AESA radar sistemiyle birlikte Airbus konsorsiyumu uçağın en az 2060 yılına kadar envanterde kalmasını hedefliyor. Bu açıdan uzun ömürlü, gelişmiş sistemleriyle gelişime açık bir uçak konsepti Tranche 4. Bu açıdan da Türk Hava Kuvvetleri'nin belirli alanlarda ihtiyaçlarını Milli Muharip Uçak Kaan envantere girinceye kadar karşılaması, destek vermesi hedefleniyor. Peki Eurofighter durumu bu. F-16'daki vaziyet, son durum nedir? Biliyorsunuz uzun zamandır Türkiye'nin talebi, işte ne zaman imzalanacak, ne oldu, ne etti, pazarlıkları devam ediyor. Açıkçası Trump'ın da tekrar başkanlığıyla birlikte bu konu Amerika ve Türkiye arasında devam ediyor. Ancak Amerika'daki İsrail ve Rum lobilerinin Türkiye'ye bu satışın engellenmesi için çok ciddi problem çıkartıyorlar. Henüz daha bir gelişme yok ama Türkiye'nin Eurofighter'a doğru dönmesiyle birlikte özellikle Lockheed Martin'den çok ciddi bir indirim yapıldığı ifade ediliyor. Bir taraftan Türkiye Avrupa ile ilişkilerini iyi tutarken bir yandan da F-16 Block 70 ile Amerika ile olan ilişkilerini kontrol etmeye çalışıyor. Bunlarla birlikte F-16 dediğimiz zaman akla gelen F-35 konusu var. Malum F-35 ile ilgili Trump Türkiye'yi ilk başkanlığı döneminde 2019'da projeden çıkarmıştı. Bu gelişmeler nereye doğru gidecek? Mevcut NATO veya gelecekteki başka sistemler içerisinde F-35'teki Türkiye'nin durumu ne olacak? Tekrar projeye geri dönecek mi? Bunlar da masada görüşülen konular arasında yer alıyor. Şimdi gelişmeleri size aktardım. Şöyle de bir ekle kapatmak istiyorum. Geçtiğimiz video F-35 ile ilgili bir kill switch var mı? Yani havada bir general düğmeye bastı, uçağı patlattı gibi bir durum var mı konusunu işlemiştik. Burada arkadaşlarımız, ben başında bir espri yaptım. İşte bir general Pentagon'da oturuyor, düğmeye basıyor, patlatıyor. Böyle bir şey var mı? Tabii ki yok. Ama dedim, amadan sonraki kısım açıkçası pek fazla anlaşılmadığını görüyoruz. Sizlerin yaptığı yorumlardan yazılımıyla, tüm sistemiyle, her şeyle Amerika'ya direkt bağlı olduğunuz bir sistem. 5. nesil savaş uçaklarında stealth sistemler, yani radara düşük görünürlük, sensörler, yapılacak adımları Amerika tek tek kontrol ediliyor. Bu kadar gelişmiş bir sistemi benim kontrolüm altında kalırsan sana veririm diyor. Sonuç olarak bunu kabul ediyorsunuz, alıyorsunuz. Onun dışında kendi görüşüm, F-35 çok çok iyi bir uçak. Ama bunları kabul etmeniz gerekiyor. Bunlar da gerçekten çok sıkıntılı konular. Bu konular yeni değil. Türkiye'nin F-35 adımı sırasında bu hem Türk Hava Kuvvetleri, Savunma Sanayi Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı'nda çok detaylı olarak tartışıldı ve bu konudaki kararlar, adımlar
gerçekten Türkiye tarafından uzun yıllardır takip ediliyor. Ne zaman Amerika-Avrupa ilişkileri bozuldu, işte Almanya'da bu kill switch olarak adlandırılan, düğmeye bastım düşürdüm olarak adlandırılan kısım gündeme geldi. Arkasından Kanada'da gündeme geldi. Bunlar kamuoyu tarafından tartışılmaya başlandı. Videoyu biraz daha dikkatli izlerseniz bir önceki F-35 videomu bunları ben ifade ediyorum. Yazılımını güncellemediğiniz bir cep telefonu bile sizi yarı yolda bırakıyor ki uçakta başınıza neler gelir, bu çok çok önemli. O videoda da belirttiğim gibi her zaman bunu söylüyorum. Bu videoda da söylemek istiyorum. Milli Muharip Uçak Türkiye'nin havadaki kurtuluş savaşı. Bu çok önemli. Bu sistemler üzerine bir Eurofighter teknolojisi, bir Eurofighter tecrübesi Kaan'ın ilerlemesinde önemli bir yere sahip olacak. Yarın öbür gün F-35 ile ilgili bir gelişme olduğu zaman bunlar bizim projemize olumlu anlamda etki edecek ama önemli olan bu sistemleri yurt içinde geliştirmek ama şu anki durum nedeniyle bazı ihtiyaçlar öncelikli hale geliyor. Bunları da ne yazık ki oturup planlayamıyorsunuz. Evet, Eurofighter hakkındaki gelişmeler bu şekilde. Sizler de lütfen yorumlarınızı yapın. Bu konuyu tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone sayımız güzel artıyor. Abone olmadan takip edenler için söylüyorum. Sizleri davet ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.